Evet, arkadaşlar, Laminar Airflow'umuzun kabini sipariş verdiğimiz endüstriyel mutfakçıdan geldi. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Yani verdiğimiz tasarıma benziyor fakat bazı noktalarda tasarımın dışına çıkmışlar. O da işimizi biraz zorlaştırdı. Birincisi epey bir genişletmişler. O da şundan dolayı. Şu bakın dikmeleri yukarıda motor bloğunu taşıyacağı için ben dikmelerin dışarıdan konmasını istemiştim. Onlar içeriden koymuşlar. İçeriden koydukları için de kendilerince derinliğini yükseltmişler. Çok derin bir şey olmuş. Yani normalde 68 olması gerekiyordu iç derinliğinin. Ama şimdi bu 76 olmuş. O da bizim dikey kabin planımızı biraz riske attı açıkçası. Şimdi bakın şu da HEPA filtremiz arkadaşlar. Bakın HEPA filtremiz. İşte 60 santime 50 santim yaklaşık. H14 bir filtre bu. Şimdi bunu tabii normalde yukarı koyacaktık. HEPA filtreyi aşağı doğru üfleyecekti motor. Fakat şimdi bu çok derin olmuştu. Derin olunca HEPA filtre sanki içinde biraz küçük kalacak gibi. Aslında yani çok da şey olmaz, sorun çıkartmaz ama acaba diyorum şimdi ben biliyorsunuz bir önceki videoda bahsetmiştim. Dikey yapma sebebim işte yarım müsait değil, fazla derin bir şey olsun istemiyorum diye dikey yapıyordum. Ama benim şeyim dışında bu zaten derin bir şey oldu. O yüzden bunun planını sanırım değiştireceğim. Yani dikey yerine yatay bir laminar airflow yapacağım. Yani bakın şöyle işte filtre şöyle arkada olacak. Bakın şu arkası tabi buralar kapanması gerekiyor. Şuralar kapanacak. Ve arka taraftaki şu koridora işte motor hava üfleyecek. Ve hava dikeyden aşağı doğru geçmek yerine şu HEPA filtrenin arkasından pardon, ön tarafa doğru geçiş sağlayacak ve yatay bir laminar airflow'umuz olacak. Şu da ön filtremiz. Bunu da yukarıya takacağız. Motor bloğunun hava aldığı yere takacağız. Şöyle bakın şöyle tekrar göstereyim. Evet yani biraz plan değişecek. Plan değişmesinden daha kötüsü arkadaşlar ben bunu sadece üst bloğunu yapacaktım. Yani şimdi tekrar bunu sanayiye götürüp işte bu sağının sonuna kaynak yaptık. İçinde bloklar falan yaptırmam gerekecek. İşim biraz zorlaştı açıkçası. Belki sonuçta daha kullanışlı olur yatay olduğu için ama bayağı bir iş çıktı bana. İkinci bir husus, bunu ben 403 paslanmaz çelikten yaptırdım arkadaşlar. Yalnız yapan arkadaşlar ben de açıkçası dikkat etmedim. Ben bu paslanmaz çeliğin iki tarafında aynı malzeme zannediyordum. O yüzden bir şey demedim ama bu metalin bir tarafı bakın mat ve paslanmaz onu bilmiyorum. Yani bir tarafı parlak, bir tarafı değil. Bu parlak olmayan tarafını içe vermişler. Tam tersi yapmaları gerekiyordu. Yani normalde iç tarafın parlak olması gerekiyordu. Veya metalin iki yüzü de aynı olsa ki ben öyle zannediyordum. Ama öyle değilmiş gördüğünüz gibi. Yani iç tarafı mat oldu. Yani o çok problem değildi. Ama yani işte pek şey olmamış. Pek aslında işçilikte pek güzel değil maalesef. Bakın şurada sağında solunda şeyler var. İşte kaynaklar vesaire. Şu içeriye blok koymuş. Efendim buraya yamalı bir şekilde yapmış. Yani böyle işte bu işler maalesef. Evet neyse bakalım. Evet. Arkadaşlar biz tabii dikey bir laminar airflow tasarladık. Yerimiz çünkü ona göreydi. Pek geniş yapmak istemiyorduk. Dar olması açısından yani şu derinliğin dar olması için de dikey yaptık kabinin. O yüzden HEPA filtremizde ufak bir HEPA filtre almıştık. Ama sanayideki arkadaşlar bizimle aynı fikirde değiller. Onlar bizim yerimizin daha uygun olduğunu,
Daha geniş bir kabin kullanırsak daha faydalı olacağını herhalde kararlaştırmışlar. Ve bizim verdiğimiz siparişin tamamen dışında genişletmişler kabini falan, yani değişik bir şey olmuş. Maalesef böyle, yani artık kötü işçilikten hiç bahsetmiyorum bile, rezil bir işçilik var. Ama neyse, biz şu anda artık o aşamalara geçtik, işimiz görsün derdindeyiz. Artık kötü işçilik falan kalan kısmını biz tamir ederek şeyi yapacağız. Maalesef bu işler ülkemizde böyle arkadaşlar. Yani kendi mesleğine saygı duyan ve işini kaliteli yapmaya çalışan esnaf sayısı, yani ben pek denk gelmedim açıkçası yani şimdiye kadar. Bütün sanayide falan. Siz geldiyseniz yorumlara bırakın. Şimdi sonuç olarak şu anda elimizde şu planımızdan daha derin, ölçüleri daha farklı bir şey var. İçerisinde işte sütunlar var. Ben bu sütunların dışarıda olmasını söylemiştim. Yani çünkü içeride bir şey olmayacaktı. Efendim, girinti çıkıntı olmaması lazım. Şimdi 4 tane sütunumuz var burada. Daha geniş. HEPA filtremiz içinde daha ufak kaldı. O yüzden arkadaşlar, sanayi 1, hobi botanik 0. İlk golü yedik arkadaşlar. Şimdi bakalım bundan sonraki kademelerde o golü çıkartabilecek miyiz? O yüzden şimdi planımı tekrar değiştireceğiz tabii mecburen. Bu planı çöpe atıyoruz ve yeni bir plana geçiyoruz arkadaşlar. Yeni bir tasarıma geçiyoruz mecburen. O da bu tasarımı efendim yataya çevirmek. Yani dikey yerine yatay. O da şöyle bir şey oldu. Şimdi. Evet arkadaşlar, şu anda elimizdeki kabin böyle bir şey. Dolayısıyla bazı modifikasyonlar yapmamız gerekecek. Artık dikey yapamayacağımıza göre, daha doğrusu yapmayacağımıza göre genişliği de artık bizim arzumuz dışında, ama aslında olması gerekene uygun olduğu şekilde daha derin oldu. Dolayısıyla artık yatay bir laminar airflow yapabiliriz. Şimdi dolayısıyla artık eskiden biliyorsunuz filtreyi ve motor bloğunu üste koyacaktık. Daha doğrusu motor bloğu yine üstte olacak ama filtre üstte kalacaktı. Şimdi artık filtreyi arka tarafa alacağım. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Şöyle bazı değişiklikler yapacağız. İlk önce arkadaşlar şöyle ilk önce bazı HEPA filtreyi tutturmak için bazı destekler koydurtmam gerekecek. Bakın şöyle, bir de sağ tarafa, bir aşağıya, bir de üstü şöyle bir çerçeve koyacağım. O çerçevenin tabi arka tarafını kapatacağım ki sadece ortasında HEPA filtrenin olduğu bir kısım saç olacak. Şöyle yapalım onu da. Bakın şöyle bir delikli bir saç olacak. Ortaya HEPA filtre gelecek. Gördüğünüz gibi burası delikli bir saç blok oldu. Komple arka ile ön tarafı kapatmış olduk. Şimdi oraya da HEPA filtre gelecek. Şu ortaya da HEPA filtreyi koyalım. Evet, HEPA filtreyi de koyduk buraya. Şimdi HEPA filtreyi tutması için de 2 tane daha destek koyalım. Şöyle sağına soluna. HEPA filtreyi orada tutturacağız. Efendim, şimdi güzel. Arka tarafta bir cep oluştu. O cebe havayı üfleyeceğiz. HEPA filtreden geçecek, ön tarafa girecek. Tabii HEPA filtreye zarar vermemek için de bunun ön tarafına bir delikli saç koyacağız arkadaşlar. Şimdi onu da şöyle koyalım. Evet, bu da delikli saçımız olsun. Delikli gözükmüyor tabii bu da şu anda. Ama bu saç, şu gördüğünüz yeşil kısım aslında delikli saç olacak. Ve üst tarafa da bir destek daha lazım ki burada kod farkı oluşmasın. Evet. Şimdi eskiden yekpare olan alanımız gördüğünüz gibi 2 tane cebi oldu. Burası çalışma alanımız olacak. Burası da hava bloğu, hava cebi olacak. Şimdi motor buraya üfleyecek. Tabii bunun da üstünü kapatmamız lazım. Şöyle yapalım. O kısma geçelim. Şimdi ne yapacağız? Bunun pardon. Nerede o? Şu. Evet, bakın şöyle bir motor ağzının gireceği şekilde burayı da kapatacağız. Ama tabii burası açılabilir bir şey olacak. Çünkü daha sonra filtreyi değiştirmemiz gerekebilir. Şunun üstüne fan gelecek.
Bu tarafı komple kapatacağız. Bu da çalışma alanının üstü artık kapandı. Evet, şu anda böyle bir şey oldu. Evet. Şöyle yapayım. Evet, böyle bir şey. Şimdi tabii bunun üstüne fan gelecek şuraya. Fanı da koyalım. Tabii fanı bir kabin içerisine alacağız ki havadaki açık alanda çalışmasın. O yüzden şöyle bir arkası sağa solu kapatacağız. Tavanı da kapatacağız. Burası bir kapalı bir alan olacak. Fan bunun içinde olacak. Şu ön filtreden de buradan da tabii tam ortalamamışım. Neyse ortalarız onu. Buradan da bu ön filtreden de havayı emecek. Böylece kapalı bir alanda çalışacak motor. Ve aşağıya hava basacak. Şimdi bakalım. Eksik bir şey kaldı mı? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi son hali böyle bir şey olacak işte. Şu gördüğünüz gibi şu arkada bir hava cebi var. Şuradan fanımız şu arka koridora üflüyor. Oradan da HEPA filtreden geçerek iç tarafta çalışabileceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bu sefer bunu da gönderelim. Bakalım ne gelecek. Evet. Arkadaşlar şimdi tabii tasarımımız ikinci bir defa tamamlandı. İnşallah bu sefer buna uygun şekilde modifikasyonu yapar sanayideki ustalar ve 2.0 olmaz. Zaten şu anda sanayi bir hobi botanik 0 durumundayız. Yani bir kez daha bir gol daha yersek 2-0 olur. Hiç katması zor olur arkadaşlar. Neyse şimdi bu kabini yapılacak değişiklikleri için tekrar sanayiye göndereceğim. İnşallah bu sefer düzgün bir şeyler yaparlar. Şimdi tabii gelelim bu sefer bu arada biz kullanacağımız fana. Şimdi arkadaşlar öyle kullanacağımız fan önemli çünkü şimdi HEPA filtrenin arkadaşlar bir basınç düşümü var. Yani kullandığınız HEPA filtrenin bir direnci var havaya karşı. Orada bir havayı tutucu bir etkisi var. Dolayısıyla sizin ihtiyacınıza uygun havayı oradan geçirebiliyor olmanız lazım. O da nedir? Şimdi HEPA filtrede çalışırken arkadaşlar 0.3 ila 0.5 metre bölü saniye hava akış hızına ihtiyacınız var. Yani metrede 0.3 veya 0.5 o ikisi arasında bir değerde havanın akıyor olması lazım size doğru. O yüzden ilk önce bize ne kadar bir saatte kaç metreküp hava üretebilen bir fana ihtiyacımız olduğunu tespit etmemiz lazım. Onu da şöyle yapalım. Şuradan şeyimizi açalım. Şimdi hatta bir not defterimizi de açalım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce bize kaç metreküp bölü saat havaya ihtiyacımız olduğunu tespit etmemiz lazım. Onun da basit bir metodu var. Şöyle arkadaşlar, metreküp eşittir HEPA filtrenizin boyu çarpı eni çarpı hava akış hızınız arkadaşlar 0.5 dedik. Yani HEPA filtremizin boyunu eniyle ve 0.5 ile çarptığımız zaman tabii bu metreküp bölü değil, metreküp bölü saniye arkadaşlar bu. Bir saniyede, çünkü bu 0.5 metre bölü saniye olduğu için bunları tabii metre cinsinden vereceğiz. Ne olacak? Bir saniyedeki hava miktarı metreküp cinsinden. Bu formülle arkadaşlar bir saniyedeki metreküp cinsinden hava ihtiyacımızı bulmuş olacağız. Yani bir rakamla yerine koyacak olursak işte boyumuz bizim 0.610 yani 610 mm HEPA filtremin boyu çarpı yüksekliği 0.476 çarpı 0.5 metre bölü saniye. O da eşittir. Hesaplayalım şuradan. 0.610 çarpı 0.476 çarpı 0.5.
0.14518 0.14518 metreküp bölü saniye oldu arkadaşlar. Bir saniyedeki ihtiyacımız olan hava miktarı bu. Şimdi bunu da 3600 ile çarparsak 1 saatteki hava miktarını buluruz. Çarpı 3600. Evet, 522 metreküp. 522 metreküp bölü saat bize hava sağlayacak bir fan ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu tabi minimum değer. Çünkü zaman içerisinde filtre kirleneceği için hava geçişi kendini zayıflayacaktır ve daha fazla basınca ihtiyacınız olacak. Demek ki minimum olarak bunu sağlaması lazım. Bunu da filtrenin basınç direnci düştükten sonra sağlıyor olması lazım. Çünkü siz bu 522 metreküp bölü saniye havayı verirseniz, hava cebine verirseniz orada önünde hiçbir engel olmazsa zaten onu elde edersiniz. Halbuki orada arada bir filtre var. Filtre havayı bir kısmını blokluyor. O yüzden bundan daha üst seviyede bir motora ihtiyacımız var. Onu da tespit etmek için arkadaşlar bu motorlarda, fanlarda daha doğrusu işte Pascal cinsinden basınç, düşüm ve verimlilik diyagramları oluyor. Onu da şöyle göstereyim. Bakın şuradan mesela bir siteyi açalım. Daha doğrusu site açmayalım. Şurada açalım. Heh. Şimdi ilk aklıma gelen buydu. Şunu açtım. Radyal fanlar. Bir tanesine bakalım. Bakın mesela bu da efendim neymiş? Değişik fan modelleri var ama her fan modeli olmaz, işte işinizi görmez. Ben şimdi şuna bakayım. Evet, şunun dosyasını indirelim. Evet, mesela bu işte Bahçıvan'ın arkadaşlar OBR 200 modeliymiş. Burada bakın bazı teknik özellikleri var. Şimdi ilk önce bu model ne kadar metreküp bölü hava veriyor ona bakalım. Bakın modelin bir tanesi 1800 metreküp bölü saat, diğeri 850, 1700, 1800, 850 metreküp bölü saat cinsinden hava sağlıyor. Ama sırf bu yetmez arkadaşlar. İşte bakın demin söylediğim gibi şu diyagramlar önemli. Şimdi bu diyagramlar, bunu yaklaştıralım biraz. Mesela bakın şu modelin OBR 200 2K modelinin şimdi filtrenin dediğim gibi demin az önce söylediğim gibi her filtrenin arkadaşlar işte sizin ebatınıza göre bir basınç düşümü var. Benim filtremin mesela basınç düşümü, ki bu filtreyi aldığınız zaman üzerinde rapor olarak geliyor. Benim filtremin basınç düşümü yaklaşık 150 Pascal. Yani bu diyagram üzerinde arkadaşlar 150 Pascal çizgisinde ki ölçüye bakmam lazım benim. 150 Pascal basınç düşümünde bakın mesela bu model 1500 metreküp bölü saniye üretiyormuş. Evet saat, ki yüksek bir model oldu bu. Çok yüksek oldu. Bu kadar fazlası da iyi değil. Bize 500 lazımdı. Bunu geçelim. Şuna bakalım. 150 Pascal'da bakın 625. Bu da hayır niye? Evet. Windows kendi kendine bir şeyler soruyor bana. Evet, bakın bu da 150 Pascal'da arkadaşlar 150 Pascal basınç düşümünde efendim 625 metreküp basınç 625 metreküp bölü saat cinsinden hava sağlayabiliyormuş. Bakın bu bize olabilir ama 625 düşük aslında. Çünkü neden? Filtremiz kirlendiği zaman bu rakam dediğim gibi en az minimum 500 kaça ihtiyacımız vardı? 522'ye ihtiyacımız vardı. Yani bu 625'in biraz daha üstünde olması daha iyi olur. Bu da çok yüksek. Şuna bakalım. Başka bir modeline bakalım. Mesela şu BFC coil'ler var. Onlara bakalım. Bakın bunların da yine diyagramları. Bu neymiş? Şimdi 150 Pascal'da şurada 160'a bakalım. 600 metreküp üretiyormuş şu model. BFC 133 2K. Evet olabilir. Bakın bu bizim işimiz ama 600 az. Yani dediğim gibi biraz daha 750 falan olsa daha iyi olur. Bu ne 150 Pascal yok bile. Bu işimizi hiç görmez.
Bu 150 Pascal'da yaklaşık 1000 metrekübe, 900 metrekübe yakın hava üretiyor. Bakın bu işimizi görüyor bu model. Bu neymiş? 150 Pascal basınç dirençte şurada 125 metreküp üretiyor. Bu işimizi görmez. Demek ki bu model işimizi görmez arkadaşlar. Bu işimizi görmez. Evet, bu da başka bir marka arkadaşlar. Şimdi bunun değerlerine bakayım. Bu da yine demin baktığımız modelle aynı seride. OBR serisi, Obra serisi. Bu da Obra serisiydi ilk baktığımız. Bakın bu da Obra serisiydi. Yani Obra tip bir tek emişli fan diye, radyal fan diye geçiyor arkadaşlar buna. Tabii farklı çift emişliler var ama değişik fan modelleri var. Ama ben bu tek emişlilerden kullanacağım. Çünkü bunda fan motoru dışarıda oluyor. Dışarıda olduğu için daha fazla verimlilik veriyor. Bu markanınkine bakayım. Aslında reklam gibi oluyor ama neyse ne yapalım. Şimdi bunun değerleri 200K. Bakın bununki çok daha yüksek. Şimdi bu 1600 veriyor. Bu çok yüksek. Bunu geçelim. Şu iyi gibi. Bakın mesela şu model arkadaşlar Obra 204K M modeli 150 Pascal'da yaklaşık 900 metreküp, yani şurada kesişme noktası şurası. 900 metreküp bölü saat hava veriyor. Şu model benim işimi görüyor arkadaşlar. Güzel. Bana 522 lazım. Yani işte fan kirlendi 600-700'e çıksın ama bu 900'e kadar veriyor. Aşırı da vermiyor. Aşırı olursa da bu sefer çok fazla şey olur. Belki filtrenize zarar verebilir. Ama bunu zaten hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu motorların hepsinde bir hız ayar devresiyle işte ayarlayabiliyorsunuz. Ben de koyacağım. Böylece ilk başta bir de kullandım. Daha sonra baktım oldu. Filtre dolmaya başladı. Yetmiyor. 2'ye alayım gibi. Vitesi atlayabilirim yani motorun. Şu model fena değil arkadaşlar. Bunu kullanabiliriz. Şimdi bu da böyle bir şey. Evet, yani şimdi bu sonuç olarak siz kendi yapacağınız şeyleri istediğiniz fanı kullanabilirsiniz. Ama önemli olan, burada göstermeye çalıştığım şey, bu işte elde ettiğiniz şu değeri elde ettikten sonra, bakın 522 metreküp bölü saat elde ettik ya, bunu sağlayabilecek olan fanı buradaki bu diyagramlardan tespit ediyorsunuz arkadaşlar. Bu diyagramlar o işe yarıyor. Evet, böylece başka modellere de bakarak başka modellerinde uygun veya başka markalarında uygun olup olmayacağını tespit edebilirsiniz kendi ihtiyacınız için. Evet, demek ki ben de şimdi bunlardan kendime uygun olan bir modeli seçeceğim arkadaşlar. Ama hangisini seçeceğimi reklam olmasın diye söylemiyorum.